Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'ya dönüşte herkese test zorunluluğuyla ilgili açıklama geldi. Bir son dakika açıklaması. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da Federal Sağlık Bakanlığı ülkeye girişlerde test zorunluluğunu yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bakanlık hangi bölge olursa olsun tüm tatilcilere Almanya'ya dönüşte test zorunluluğu getirmek için harekete geçti deniliyor. Şu ana kadar sadece yüksek riskli bölgelerden tatilden dönenler test yaptırıyordu. Ancak bundan böyle Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn bizzat desteklediği plana göre hangi tatil bölgesinde gelirse gelsin negatif test ibraz edilmesi isteniyor. Ayrıca test zorunluluğu Almanya'ya havayolu, kara veya deniz yoluyla girişlerin tamamında istenecek. Aşı olanlar veya son 6 ay içerisinde koronaya yakalanıp iyileşenler testten muaf olacak. Sağlık Bakanlığı sözcüsü sunulan önerinin kabinede oylanacağını ve kısa zamanda karar verilmesinin beklendiği yönünde bir görüş açıkladı. Değerli izleyicilerimiz, şu anda Türkiye'de bulunan ya da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek olanları yakından ilgilendiren bir haber bu. Dönüşte mutlak surette değerli izleyicilerimiz Emekli TV'yi takip edin. Biz bununla ilgili tüm gelişmeleri anlık olarak sizlerle son dakika olarak paylaşacağız. Dönmeden önce, Almanya'ya dönmeden önce mutlaka Emekli TV'nin ya da Türkçe Haber, değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Türkçe Haber bizim kardeş kanalımız. Orada da Türkiye'de bulunan ya da yurt dışında bulunan ve Almanya'ya dönecek olanlarla ilgili gelişmelerin hepsini sizlere aktaracağız. Unutmuyoruz, Türkçe Haber ya da Emekli TV. Bu arada değerli izleyicilerimiz, Emekli TV'ye hala abone olmadıysanız mutlak surette abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra Türkçe Haber, dünyanın neresinde olursanız olun yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili haberlerin yer aldığı Türkçe Haber'i de abone olarak takip etmenizi lütfen sizlerden rica ediyorum. Tüm Türklerin yaşamış olduğu, Türkiye kökenlerin yer aldığı, bulunduğu ülkelerle ilgili haberler, Türkiye ile ilgili son dakika gelişmeleri tamamı Türkçe Haber'de. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz tatil yöreleri şu anda hınca hınç dolu. Ben bizzat Türkiye'nin en önemli tatil noktalarından biri olan Bodrum'a gittim ve oradaki son durumu sizlerle paylaştım. Mutlak surette bu Türkçe Haber'de de bu yayınlarımız var. Türkçe Haber'i takip etmenizi rica ediyorum. Tüm gelişmeleri, Türkiye'deki son dakika olaylarını ve tatil yörelerindeki son durumları da burada sizlerle Türkçe Haber'de paylaştım. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna'yı da ekledi. Tayland ve Ruanda listeden çıkarıldı. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması tavsiye edilen ülkeleri içeren liste güncellendi. Listeye Ukrayna dahil edilirken uzun süredir bu listede bulunan Tayland ve Ruanda'nın listeden çıkarılması kararlaştırıldı. Listede şu anda Ukrayna'nın yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Avustralya, Bosna, Hersek, Brunei, Kanada, İsrail, Japonya, Ürdün, Lübnan, Karadağ, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Kosova ve ABD ile Hong Kong, Macao, Tayvan bulunuyor. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek. Değerli izleyicilerimiz, bu ülkelerden gelenlere sınırlar Avrupa Birliği açısından açıldı. Avrupa Birliği'nin listesi üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden Avrupa Birliği'ne turistik seyahatlere izin verilebilirken yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere Avrupa Birliği ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek. Avrupa Birliği geçen yılın Mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı. Az önce saymış olduğum ülkelerle ilgili durum bu değerli izleyicilerimiz, ama şunu söyleyelim. Almanya başta olmak üzere Türkiye'den Avrupa'ya gelecek olanlarla ilgili vize kısıtlaması hala devam ediyor. Zorunlu haller dışında hiç kimsenin Türkiye'den Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi ülkelere
gelmesine izin verilmiyor. Vize başvurusu Türkiye'den vize randevusu alınamıyor. Bununla ilgili de durumun bilinmesinde fayda var. Anlık olarak da bunlar değişebiliyor. Hangi ülkeye gidecekseniz Türkiye'den mutlak surette ilgili konsolosluğu ya da ilgili büyükelçiliğin internet sitesindeki açıklamaları mutlak surette güncel olarak takip edin. Aksi halde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, BioNTech firmasının ortaklarından olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni bir aşı açıklaması geldi ve yeni bir tarih verdiler. Bakalım haberin detayları neler? BioNTech CEO'su Uğur Şahin gerektiği takdirde koronavirüsün yeni varyantları için yeni aşı geliştireceklerini bildirdi. Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin bir gazeteye verdiği mülakatta gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni varyantlar için yeni aşı geliştirebileceklerini söyledi. Bloomberg'de yer alan habere göre Şahin koronavirüsün bulaşıcılığının hızla arttığını ve aşı olmayanların Covid-19'a yakalanmasının çok muhtemel olduğunu belirtti. Bu sene 3 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşı üretimi yapmayı hedefleyen BioNTech aralıksız olarak üretim kapasitesini arttırıyor. Firma ayrıca Afrika kıtasında Covid-19 aşı üretimi için değerlendirmelerde bulunuyor. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklama çok önemli bir açıklama. Türkçesi şu, satır aralarında: İnsanoğlu önümüzdeki günlerde Covid-19 aşısının yeni bir versiyonu ile karşılaşacak. Çünkü ben Covid-19'la ilgili dünyadaki bu olaylar başlayınca, pandemi başlayınca bu olayları, açıklamaları çok yakından takip ettim, etmeye de devam ediyorum sizler gibi. Önce ortamı hazırlamak için ortaya böylesine bir röportaj atıyorlar, böylesine açıklamalar yapıyorlar. Ardından da diyorlar ki virüsle ilgili yeni bir aşı bulduk. Tüm varyantlara karşı etkili ve bunu üretmeye başladık. Gelsin paralar diyorlar. Türkçesi bu. Şimdi ben aşı iyidir, kötüdür bunun yorumunu yapmıyorum. Ben işin ticari boyutunu, işin perde arkasındaki nasıl planlandığını anlatmaya çalışıyorum size. Önümüzdeki günlerde şu söylenecek: BioNTech 2 diye bir aşı çıkacak. BioNTech 1'di bu. Şimdi BioNTech 2 çıkacak. Onun altyapısının hazırlıkları bunlar. Önümüzdeki günlerde denilecek ki koronavirüs mutasyona uğradı. Yeni varyantları var. Bu varyantlarla etkili olabilmesi için biz BioNTech 2 adlı aşıyı geliştirdik diyecekler. Ve rakiplerine, yani Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson gibi aşılara da diyecekler ki kardeşim biz yenisini yaptık, siz hala eski aşıyla insanları sağlığına kavuşturmaya çalışıyorsunuz diyecekler ve otomatikman rakiplerinin önüne geçecekler. Bununla ilgili Almanya'da altyapı çalışmasının startı verilmiş durumda. Görüyoruz ki Afrika'da da bir aşı fabrikası kuruyorlar, kuracaklar ve Afrika'da diğer ülkelere, işte Afrika ülkelerine de bu aşıları satacaklar. Yani sözün özü şu arkadaşlar: 6 ay sonra BioNTech 3 çıkacak. 8 ay sonra BioNTech 4 çıkacak. Virüs mutasyona uğradı denilecek yeni versiyonlarıyla mücadele edebilmek için bu aşıları bizden satın almanız gerekiyor denilecek. Bu açık bir şekilde ortada, perde arkasında planlanan bu daha fazla sözleşme yapmak. Ve size enteresan bir şey de anlatayım. Önümüzdeki günlerde şu anda bu yapılan testlerle ilgili de yeni açıklamalar duyabiliriz. Tıpkı aşıyla ilgili yapılan açıklama gibi diyecekler ki yeni test modelleri var. Bu mutasyona uğramış virüsleri tespit edilebilmesi için bu yeni testi kullanmanız gerekiyor denilecek. Yeni bir ekonomi, yeni sözleşmeler, yeni devasa paralar demektir. Şimdi ülkeler, Almanya mesela büyük vergi alıyor bunlardan. Belçika'da üretiliyor biliyorsunuz, yine
BioNTech'in fabrikası var. Pfizer'la beraber ortak üretim yapıyorlar. Belçika da büyük vergi alıyor. AstraZeneca İngiltere'de büyük vergi alıyor. İsveç'te de fabrikası var biliyorsunuz AstraZeneca'nın. Moderna Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sözün özü şu. Ülkeler aynı zamanda para kazanıyor. Hani bu telefonlar iPhone mesela 11 var, 12'si çıktı deniyor, 13 çıktı deniyor. İnsanları yeni bir şekilde bu telefonları almaya teşvik ediyorlar. Önce insanları korkutacaklar bu koronavirüsle ilgili. Bu aşı yenisini olmazsan sıkıntı büyük diyecekler. Sonra insanlar diyecek ki devletler hadi yenisini alalım, yeni sözleşmeler yapalım. Daha önce fiyatı 14 euro iken şimdi diyecekler bu yenisi 17 euro diyecekler. Milyarlarca euro yine para kazanacaklar. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Hiç kimse konuşmuyor. Konuşanın da bir şekilde susturuyorlar. Hiçbir Alman medyasında, Fransa, Hollanda, Amerika ve benzeri hiçbirinde bunlarla ilgili bir yorum yok, bulamazsınız. Her şey şu, devlet politikası, Deutsche Welle'den tut, ZDF, aklınıza ne gelirse bütün devletin para verdiği medya kuruluşlarında şu var. Merkel ne açıklama yapıyorsa, devlet başkanları hangi açıklamayı yapıyorsa onu aynen birebir yayınlıyorlar. En doğru odur diyorlar, başka doğru yoktur diyorlar. Başka insanların da fikirlerine hiçbir şekilde müsaade etmiyorlar, konuşturmuyorlar. Birileri beni eleştiriyor. Diyorlar ki sen bu bilgileri nereden alıyorsun? Kardeşim bilgi falan değil bu. Görünen köy kılavuz istemiyor. Karşında bir manzara var. Ben bu manzarayı anlatıyorum sana. Bilgiye gerek yok ki. Düşün bakalım. Bu aşılar çıkmadan önce bu aşıyı üretenler hangi açıklamaları yapıyorlardı? Aşılar çıktı. Hani %95 koruyordu? Sözleşmeler yapıldı, paralar alındı. Ne dediler? İkinci, üçüncü dozu yapmaları lazım dediler. Yeni sözleşmeler yapıldı. Bu bilgi değil ki. Bu senaryo. Oynuyoruz. Bir senaryoyu anlatıyoruz size. Büyük sıfırlama diyorlar. Arkadaşlar. Evet sıfırlama. Yeni dünya düzeni. Evet yeni dünya düzeni. Hiçbir şey eskisi gibi olabilecek mi? Hani kimse sihirbazlık falan yapmıyor bu işin arkasındakiler. Gözümüze soka bu işi yapıyorlar. Göstere yapıyorlar. Herkes alıştı artık. Yapılan bu açıklama korkunç bir açıklama. Diyor ki yeni aşılar yapacağız diyor. 100 günde yaparız diyor. Anlatıyorum. Aynı telefonların yeni versiyonu nasıl çıkıyor? Şimdi aşının yeni versiyonları. BioNTech 2, BioNTech 3, Moderna 2, Moderna 3 diye aşılar çıkacak. İşte test 1, test 2, test 3 diye aşılar çıkacak. Hep ekonomi var. Hep ekonomi. Aman arkadaşlar. Tamam, hepimiz sıkıldık bu durumdan, yorulduk bu durumdan. Biliyorum, ben de bu haberleri vermekten çok mutlu değilim. İnanın bana, ben de sevmiyorum. Ama insanoğlunun gittiği bir hedef var, bir noktaya taşınıyor. Hepimizi bir noktaya taşımak istiyorlar. Bunu da konuşmayacaksak neyi konuşacağız? Bu kadar 100 yılda bir meydana gelen bir olay. Ne diyelim? Bize kızanlar da elbette bir noktada haklıdır. Saygı duyuyorum. Bir şey söylemiyorum. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yayınımızın altına, videomuzun altına yorumlarınızı yapın.